Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizleri Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü ve etkili kadın figürlerinden birinin Kösem Sultan'ın hikayesiyle tanıştırıyoruz. Hem bir annelik hem de bir hükümetin başında güçlü bir liderlik sergileyen Kösem Sultan, sarayın ve devletin yönetiminde iz bırakan bir isim olarak tarihe geçmiştir. Peki, bu büyülü dünyada Osmanlı'nın en güçlü kadın sultası nasıl bir etki yaratmıştı? Neler başarmış, neler kaybetmişti? İşte tarihi olaylarla iç içe geçen bir yaşamın öyküsü, Kösem Sultan'ın hayatına ve mirasına dair merak edilen her şey bu videoda sizlerle olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Saraya ne zaman ve nasıl alındığı, ailesinin kimliği bilinmemekle beraber Ortodoks bir papazın kızı olduğu, muhtemelen Bosna taraflarından getirildiği ileri sürülür. Kaynaklarda Kösem adıyla birlikte Mahpeyker adı da geçer. Haremde asıl adının Mahpeyker olduğu, daha çok tanındığı Kösem'in ise lakap olarak kendisine verildiği anlaşılmaktadır. Kösem lakabını Mahpeyker adının anlamından da hareketle pürüzsüz, güzel bir cildi bulunmasından dolayı almış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Ayrıca Kösem adının koyun sürüsü önünde giden koç manasına geldiği ve bu bakımdan onun liderlik vasfına işaret ettiği de belirtilir. Öldürüldüğü sırada 62 yaşında olduğu rivayet edildiğine göre 1589'da doğduğu söylenebilir. Saraya geldiğinde güzelliğiyle 1. Ahmet'in dikkatini çekmiş ve onun en önde gelen hasekisi olmuştur. Oğlu Murad'ı 1021'de dünyaya getirdiğine göre Kösem'in saraya geliş yılının en geç 1018-19 yılları olması gerekir. 1024'te İbrahim'in ve ardından Kasım'ın doğumuyla sarayda giderek ön plana çıkmaya başlayan Kösem Sultan'ın yeğen Ahmet'in ölümcül humma hastalığına tutulması üzerine oğullarına saltanatı hazırlama yolunda çeşitli faaliyetlere giriştiği, bunu sağlamak için Ağır Ahmet'in vefatından sonra onun Mahfiruz Hatice Sultan'dan doğma oğlu Osman'ın yerine 3. Mehmet'in oğlu ve 1. Ahmet'in kardeşi Mustafa'yı tahta çıkarttığı, böylece saltanat sisteminde önemli bir değişikliğe yol açmış olduğu ileri sürülür. Kösem Sultan'ın bu olaylardaki rolü hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte, saray çevrelerinde ve kamuoyunda büyük tepkilere yol açan kardeş katli uygulamasının sona erişinde oğullarını koruma amaçlı da olsa nispi bir payı olduğu açıktır. Kösem Sultan, Piri Mustafa'nın iki saltanatı ile Oruni Osman'ın padişahlığı döneminde Eski Saray'da 6 yıl kadar ikamet etti. Oğlu, 4. Murad'ın tahta çıkışı ona arzuladığı gücü sağladı. Eski Saray'dan Topkapı Sarayı'na özel bir törenle gelip Valide Sultan oldu. Murad'ın henüz 12 yaşında bulunması, devletin idaresinde onu söz sahibi yaptı. Bu yıllarda Yeniçerilere cülus bahşişi dağıtılması problemi yanında, Bağdat'ın elden çıkması, eyaletlerdeki itaatsizlikler, Abaza Mehmet Paşa'nın isyanı, Kazak eşkıyasının boğaza kadar sokulması, Kırım'daki huzursuzlukların çözüme kavuşturulması gibi konularda devlet erkanıyla birlikte çalıştı. Sultan Murad da annesinin yanında devlet işlerini öğreniyor, idareyi devralmayı planlıyordu. Kösem Sultan ise yetkilerini oğluna bırakmak niyetinde değildi. Fakat Sadrazam Hüsrev Paşa'nın azledilmesinin ardından Taşra'da ve İstanbul'da gelişen olaylar, Topal Recep Paşa'nın sadareti elde ederek giriştiği çeşitli manevralar, onun gücünün kırılması ve bizzat idareyi 4. Murad'ın almasıyla sonuçlandı. Ancak yine de 4. Murad annesinin sözünü dinliyor ve ondan bütünüyle kopamıyordu. Nitekim Bursa seyahati sırasında 4. Murad'ın hakkında bazı şikayetler bulunan İznik kadısını idam ettirmesi neticesinde ulema arasında ortaya çıkan tepkiler üzerine Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi, Kösem Sultan'a bir tezkire göndererek oğlunu uyarmasını rica etmiş, ayrıca padişahın tahttan indirilme söylentilerini de ona bildirmiş. Kösem Sultan bütün bu gelişmeleri hemen oğluna iletmişti. Bu ihbar üzerine padişah İstanbul'a gelip hadiseyi hiç soruşturmadan Şeyhülislam'ı idam ettirdi. Bu olay dolayısıyla oğlunun güvenini kazandığı anlaşılan Kösem Sultan, 4. Murad'ın Revan seferinden başarıyla dönüşünün ardından ayrı anneden kardeşleri olan Bayezid ve Süleyman'ı Bağdat seferine çıkmadan bir süre önce de öz kardeşi Kasım'ı öldürtmesine engel olamadı. Fakat diğer oğlu İbrahim'i aciz ve zavallı gibi göstererek kurtardığı gibi onun saltanatın tek varisi olarak tahta çıkmasını da sağladı.
Sultan İbrahim'in cülusu, Kösem Sultan'ı yeniden eski gücüne kavuşturdu. İbrahim'in zihni problemleri onun sorumluluğunu arttırmıştı. Kösem'in ilk işi, Osmanlı tahtının son bulmasını önlemek için İbrahim'in bir erkek evlat sahibi olmasını sağlayacak tedbirlere yönelmek oldu. Padişaha sunulan cariyeler ve gözdelerin sayısındaki artış önemli ölçüde harcamalara yol açmış, bu kadınlarla birlikte musahipler ve nedimler de devlet işlerine karışmaya başlamıştı. Öte yandan Sultan İbrahim artan ruhi sıkıntılarının da etkisiyle annesini dinlemez oldu. Hatta gözdelerinin de tesiriyle onu saraydan uzaklaştırdı, İskender Çelebi bahçesinde ikamete mecbur etti. Bir rivayete göre İbrahim annesini Rodos'a sürmek istemişti. Bu arada Kösem Sultan'ın 4. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ı Silahdar Mustafa Paşa ile evlendirmek istemesi, Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa ile arasının açılmasına sebep oldu. Çünkü Kara Mustafa Paşa, Silahdar Mustafa Paşa'yı rakip olarak görüyordu. Kemankeş'in hazinede yapmak istediği ıslahat bazı şikayetlere yol açmış ve kendisine yeni düşmanlar kazandırmıştı. Sadrazamın yıpranması Kösem Sultan'ın işine geliyordu. Kemankeş'in sonunu hazırlayan bu hadiselerden sonra Sultan İbrahim'de samur ve amber merakı başladı. Kösem Sultan bu yüzden İbrahim'in musahibesi Şekerpare Hatun'u saraydan çıkarmak için büyük gayret sarf etti. Padişahın çılgınca talepleri gün geçtikçe artıyordu. Kösem dahi bunca yıllık tecrübesine rağmen hayatından endişeliydi. Devlet erkanı ve Yeniçeri Ocağı ileri gelenleri padişahın tahttan indirilmesinin zaruret haline geldiği hususunda fikir birliği içindeydi. Sadrazam Sofu Mehmet Paşa ve Şeyhülislam Abdurrahim Efendi gibi devlet adamları bu iş için Valide Sultan'ın rızasının alınması gerektiğini biliyorlardı. Gelişmeler üzerine saraya dönen Kösem Sultan'a bir heyet gönderilerek hal kararı kendisine tebliğ edildi. Kösem Sultan'ın rıza göstermesi üzerine başta Şeyhülislam olmak üzere Kara Çelebizade, Abdülaziz Efendi, Hanefi Mehmet Efendi ve Muslihuddin Ağa ile diğer bazı devlet erkanından oluşan heyet saraya geldi. Bunlar güçlü deliller ileri sürerek Kösem Sultan'ı razı etmeye çalıştılar. Kösem Sultan önce rıza göstermeyip direndi. Ardından çaresiz kalmış gibi görünerek torunu Mehmet'i hazırlamak üzere harekete geçti. Bir müddet sonra da torunuyla dönerek cülus gerçekleşti. Bu hal ve cülusta Kösem Sultan'ın etkili bir rolü olduğunda devrin kaynakları birleşmektedir. Hatta Sultan İbrahim'in daha sonra kapatıldığı odasında boğdurulmasında onun parmağı olduğu da belirtilir. Kösem Sultan için İbrahim'in saltanatı pek tatmin edici geçmemişti. Zira valide sultanlık yetkilerini istediği gibi kullanamamış, Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın idamıyla başlayan saraydaki huzursuzluklar yüzünden zaman zaman endişeli günler geçirmişti. Torununun 7 yaşında olması, annesi Hatice Turhan Sultan'ın genç ve tecrübesiz bulunması sebebiyle iktidarın kendisinde kalmasını tabii karşılıyordu. Halbuki geleneğe göre büyük validenin eski saraya gidip köşesine çekilmesi, Turhan Sultan'ın yetkileri kullanması usuldendi. Kösem Sultan Cülus'tan sonra böyle görünmüşse de onun samimi olmadığı kısa zamanda anlaşıldı. 4. Mehmet'in saltanatının ilk yıllarında Kösem Sultan, Yeniçeri Ocağı'na dayanarak devlet işlerine müdahale etmeyi sürdürdü. Bu müdahaleler dolayısıyla Sofu Mehmet Paşa, sadaretten azledilerek yerine Yeniçeri ağası Kara Murat Paşa getirildi. Murat Paşa'nın sadaretinde diğer ağalarla baş gösteren geçimsizlik ve Kösem Sultan'ın her konuyu Bektaş Ağa ile konuşması sıkıntılara sebep oldu. Öte yandan Turhan Sultan da padişah annesi olarak devlet işlerine müdahaleye başladı. O da saray ağalarına dayanıp bir denge kurmayı başarmıştı. Bu karışık ortamda Kara Murat Paşa fazla dayanamayarak istifa etti. Yeni sadrazam Melek Ahmet Paşa'nın bütçe açığını kapatmak için aldığı tedbirler İstanbul'da esnaf ve halkın ayaklanmasına sebep oldu. Saraya yürüyen halk ağaların idamını talep etti. Buna yanaşmayan Kösem Sultan halka rağmen ağaları korudu. Yine düzenin ağalar sayesinde ayakta kalabildiğini düşünüyordu. Böylece Kösem Sultan'ın ağalar nezdinde itibarı artmış, Turhan Sultan karşısında güçlenmişti. Yıldızı parlamaya başlayan Köprülü Mehmet Paşa da
Kösem Sultan'ı destekleyenlerin safına katıldı. Diğer taraftan Turhan Sultan saray ağalarıyla gizliden gizliye Büyük Valide aleyhinde çalışmalarını yürütüyordu. Bu sırada yanındaki kuvvetlerle İstanbul'a doğru ilerleyen Asi reisi İbşir Mustafa Paşa, Kösem Sultan ile Ocak ağaları için tehlike arz ediyordu. Bunun üzerine Kösem Sultan ve ekibi, ellerini çabuk tutup padişahı tahttan indirmeye ve Turhan Sultan'ı ortadan kaldırmaya karar verdiler. Tahta, safdil bir kadın olan Dilaşup Sultan'dan doğma, Mehmet'in kardeşi Süleyman'ı çıkarmayı planladılar. Böylece büyük valide rahat bir şekilde hakimiyetini devam ettirebilecekti. Kösem Sultan, Ocak ağalarına gizlice mektuplar göndererek, Turhan Sultan taraftarı, 4 harem ağasının öldürülmesine yardımcı olmalarını istedi. Katip Çelebi, 2. 376. Kararlaştırılan gece ağalar, adamları ile birlikte gizlice saraya inip Turhan Sultan ile adamlarını bertaraf ettikten sonra 4. Mehmet'e de zehirli şerbet içirilecekti. Ancak iki valide ile de temasta bulunan meleki kadın Turhan Sultan'ı uyarınca durum Kösem aleyhine döndü. Turhan Sultan Kösem'i öldürtmek üzere faaliyete geçti. Bu iş için Başlala Uzun Süleyman Ağa'yı görevlendirdi. Süleyman Ağa ve adamları Kösem Sultan'ı haremdeki odaların birinde dolap üzerinde bulup öldürdüler. Karışıklığı haber alıp saraya gelen Kösem taraftarı Sadrazam Siyavuş Paşa durumu anlayıp uzaklaştı. Kösem Sultan'ın cenazesi eski saraya götürüldü, gerekli işlemler yapılarak Sultan Ahmet Camii haziresindeki zevci İyi Ahmet'in yanına defnedildi. Kösem Sultan'ın feci akıbeti, devlet işlerine müdahaleleri eksik olmayan Ocak ağalarının da sonu oldu. Sadrazam Siyavuş Paşa aldığı tedbirlerle bu işi çabuklaştırdı. Kösem'in ölümünden sonra Uzun Süleyman Ağa'nın itibar kazanması üzerine onun da nüfuzunu kırmaya çalıştı. Kösem Sultan'ın hizmetinde bulunan kızlar eski saraya nakledildi. Validenin malından her birine 10.000'er akçe para ile 2'şer sandık eşya verilerek uygun kimselerle evlendirildi. Kaynaklarda Valide-i Muazzama, Koca Valide, Ümmül Müminin, Sahibetül Makam, Mehdi Ulya, Valide-i Atika, Valide-i Kebire olarak da anılan Kösem Sultan, 4. Murad ile Sultan İbrahim döneminde ve 4. Mehmet devri başlarında saray hayatında ön plana çıkmış, birçok hadisenin müsebbibi olarak kaynaklarda itham edilmiştir. Bununla beraber saltanat makamının karşı karşıya kaldığı türlü badirelerin iyi veya kötü atlatılmasında pay sahibi olarak bir devre damgasını vurmuştur. Çağdaş tarihçi Şarihul Menarzade'den naklen Naima Kösem Sultan'ın gelirinin çok olduğuna temas ederek Menemen, Zile, Gazze, Kilis ve İzdin'de haslarının bulunduğunu, bunlardan yılda 250 bin riyal gelir toplandığını belirtir. Kara Çelebizade ise bu miktarı 300 bin kuruş göstererek onun zenginliğini ifade etmiştir. Livadya ve köylerinden, ayrıca İstanbul, Galata ve Üsküdar'da sonradan gelip yerleşen halktan toplanan vergilerden gelirleri de vardı. Terekesinden 2700 adet kıymetli şal çıkmıştır. Vakfettiği Büyük Valide Hanı'nda sakladığı 20 sandık florini ve mücevheratı devlet hazinesine aktarılmıştır. Kösem Sultan'ın bu gelirleri cömertçe dağıttığı bilinmektedir. Hatta bizzat hapishanelere gider, borçluların borçlarını ödeyerek onları kurtarırdı. Onun Sadat Ulufesi adıyla tesis ettiği hayır işinden 200 fakir yararlanıyordu. Hizmetindeki kızları bir müddet çalıştırdıktan sonra çeyizini düzüp uygun kimselerle evlendirirdi. İnşa ettirdiği hayır eserlerinin başında 1640'da tamamlanan Üsküdar'daki Çinili Camii gelir. Bu camiye ilave olarak mektep çeşme, Darülhadis çifte hamam, 1623'te tamamlanan Anadolu Kavağı Mescidi, Çinili Cami civarında çeşme, Şehremini'de çeşme, Yenikapı'da çeşme, 1645'te tamamlanan Beşiktaş'ta çeşme, Sufiye ricalinden Abdülmecid Şeyhi Efendi'nin Eyüp'teki türbesi hayratı arasında bulunmaktadır. Kösem Sultan hac yolundaki hacıların su ihtiyacının mümkün mertebe giderilmesi, Haremeyn'de fakirlere yardım edilmesi ve burada Kur'an okutulması için de bir vakıf tesis etmiştir. Bu vakıf 6.000 sikke-i haseneye bali olup Nazırı Darüssade ağasıydı. Kösem,
İstanbul'da Çakmakçılar Yokuşu'nda yüksek bir kulesi bulunan Büyük Valide Hanı'nı da inşa ettirmiştir. Valide Sultan'ın Eğriboz, Midilli ve Kıbrıs dahil bazı yerlerde daha vakıfları vardı. Hayatı, yerli ve yabancı yazarlarca kaleme alınmış, çoğu gerçek dışı olaylarla dolu, tarihi romanlara da konu olmuştur.